Herkese merhaba. Bu dersimizde order by komutunu öğreneceğiz arkadaşlar. Bir önceki ders delete'i öğrendik. Artık delete komutu bitti. Bunu silebiliriz. Update'i de öğrendik. Şurada bir tane insert dursun. Belki kullanırız şöyle. Şimdi şu anda veri tabanım boş. Daha doğrusu tablom boş. Execute yaptığım zaman öğrenci bir tane tablom var ama içinde hiç kayıt yok. Benim daha önceki derslerde sizlerle beraber attığımız kayıtlar vardı. Bunlar ben burada tutuyordum. İsteyenler hani o derslerdeki kayıtları onlar da tutuyorlarsa, kaydettilerse bu dosyayı oradan kullansınlar. Yoksa bir satır yazsınlar, diğer satırları copy paste yapıp ufak üzerinde değişiklikler yaparak birkaç tane kayıt atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunları denemek için. Şimdi Ali Kaya var, Veli Çalışkan, Kaan, Zeynep var. Bir Zeynep daha atalım şuraya. 2 tane Zeynep olsun. Zeynep Beyaz diyelim buna. Zeynep Beyaz'ın doğum tarihi 2000 olsun arkadaşlar. Kimya, bilgisayar, elektronik. Bunun bölümünü değiştirelim. Yazılım mühendisliği yapalım. Diğer Zeynep'i de. Şimdi 5 tane kayıt atacağım arkadaşlar ben buraya. 5 kaydı şunu dikkat edin. 5 öğrenci numarası aynı öğrenci numarası olmuyor. Primary key olduğu için öğrenci no. Mutlaka öğrenci numaraları farklı. Diğer alanlar aynı olabilir. 5 tane kayıt atıyorum. Bu 5 kayıt üzerinde ben sizlere order by'ı göstereceğim. Şu anda boş tablom. Tabloya bu 5 kaydı atıyorum arkadaşlar. Başladım. Düğmeye bastım. Bakın 5 tane kayıt attı. Şimdi tekrar buraya geliyorum. Burada select yıldız from öğrenci çalıştırdığımda 5 kaydın tabloma eklendiğini görmüş oldum. Şimdi 5 tane kayıt eklendi. Peki order by kullanımı nasıl? Order by aslında select ile birlikte kullanılan bir keyword. Select yıldız from öğrenci deyip tüm tablodaki elemanları kayıt sırasına göre çekmek yerine sizin istediğiniz sıraya göre çekebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Burada ad Ali, A harfi, V harfi, Veli, K harfi, Kaan, sonra Z geliyor. Yani sıralama karışık arkadaşlar. Alfabetik isim sırasına göre çekmek istiyorsanız bunu select yıldız from öğrenci order by diyeceksiniz. Ad diyeceksiniz. Bu ne yapacak? A harfiyle başlayanları önce B, C, D şeklinde alfabetik olarak adı dizecek arkadaşlar. Yani buradaki kayıt sırasına göre değil. Bu kayıt sırası. İlk önce Ali'yi attık, Veli'yi attık, Kaan'ı attık, sonra Zeynep'leri attık ya. Bu kayıt sırası. Kayıt sırasına göre değil, alfabetik öğrencilerin adının alfabetik sıralamasına göre ben bunları listelemesini istiyorum. Yani olacak önce Ali, sonra Kaan, sonra Veli, sonra Zeynep gelecek. Ali, Kaan, Veli, Zeynep'ler gelecek. O yüzden böyle bir şey yazdığınız zaman order by sırala anlamında yazıp çalıştırdığınız zaman bakın Ali, Kaan, Veli, Zeynep'ler geldi en son. Bu şekilde çekebilirsiniz. Peki hocam böyle değil de soyada göre sıralı çeksek olur mu? Olur tabi. Soyada göre de order by soyad dediğiniz zaman bu sefer soyad hangisi çalışkan beyaz. Zeynep Beyaz ilk sıra gelecek. Sonra Veli Çalışkan şeklinde devam edecek. Çalıştırıyorum. Bakın Zeynep Beyaz soyada göre alfabetik sıralama yaptı arkadaşlar. Şimdi order by soyad, order by ad deyip sıralama yapabilirsiniz. Bir de bu şimdi alfabenin başından sonuna doğru ascending dediğimiz sıralama arkadaşlar. Buraya ASC yazdığınız ascending İngilizcesi. Şöyle yazayım. Böyle ascending sıralama bu. Default böyle çekiyor zaten. Siz buraya ASC yazsanız da yazmasanız da bakın Beyaz, Çalışkan, Gündüz, Kaya, Öz geliyor. Bu ascending küçükten büyüğe doğru. Baştan sona doğru. Bir de descending büyükten küçüğe ya da sondan başa doğru anlamında. DESC yazdığınız zaman bu descending anlamında kısaltması keyword bu da. Bunu yazdığınız zaman da tam tersi olacak. Zeynep Öz. Öz önce gelecek. Sonra Kaya, Gündüz, Çalışkan, Beyaz en altta olacak. Zeynep Beyaz. Bakın Zeynep Öz, Kaya, Gündüz, Çalışkan, Beyaz en altta. Yani tam ters sıralamayla sıralamış olduk. Tekrar ascending yapmak istiyorsanız silerseniz zaten otomatik kendi default'unda ascending var. Beyazı önden yazar. Şimdi ada göre tekrar sıralatalım. Başka bir şey göstermek istiyorum size. Ada göre ben bunları sıralatıyorum. Execute ettiğim zaman Ali, Kaan, Veli diye geldi. Bu şimdi ada göre değil de şimdi normal yaptığımız zaman nasıl geliyordu? Select yıldız from öğrenci dediğimiz zaman
Böyle 95, 98, 99, 2000 doğum yılları. Güzel, aslında bu tesadüf olmuş. Sıralı olmuş arkadaşlar. Bölüm kimya, bilgisayar, bilgisayar elektronik. Şimdi burada Zeynep Öz ve Zeynep Beyaz. Mesela buraya dikkat edelim. Zeynep Öz, Zeynep Beyaz. Ben order by ad dediğim zaman, bakın order by ad dediğim zaman ne yapıyor? Yine Ali, Kaan, Veli, Zeynep Öz, Zeynep Beyaz. Ama ben soyadlarına göre de aynı, ismi aynı olanlar da soyadlarına göre sıralansın istiyor isem, bakın ismi aynı olanlar, Zeynep mesela. Zeynep iki isim aynı ama soy isme göre de sıralı olsun istiyorsan Zeynep Beyaz öne gelmesi lazım. Bu durumda order by ad virgül soyad diyeceksiniz. Yani önce ada göre sıralayacak, sonra aynı ada olanların da kendi içinde soyada göre sıralayacak. Şöyle olacak: Ali Kaya, Kaan Gündüz, Veli Çalışkan, Zeynep Beyaz, Zeynep Öz. Yani Zeynep Beyaz Zeynep Öz'den önce gelecek. Nedeni soyada göre de alfabetik sıralama yaptırıyorum. Önce ada, sonra soyada göre B harfi Ö harfinden önce geldiği için Zeynep Beyaz'ı önde yazacak. Seçiyorum. Execute ettiğim zaman bakın gördünüz. Zeynep Beyaz, diğerlerinde bir değişiklik olmazken Zeynep Beyaz Zeynep Öz'den önde geliyor. Çünkü neden? Her ikisinin de ismi aynı arkadaşlar. Bu şekilde de sıralamalar yapabilirsiniz. Order by kullanımı böyle. Mesela bölüme, bunu silip sadece bölüme göre sıralamak istiyorum. Bölümü alfabetik sırasına göre mesela sıralamak istiyorsak order by bölüm. B harfi alfabete önce geldiği için bilgisayar mühendisi öğrencileri öne gelecek. Veli Çalışkan'ı ilk yazacak mesela, bakalım. İlk olarak Veli Çalışkan'ı yazacak B, sonra elektronik var, Kaan'ı yazacak. Çalıştırdığım zaman bakın bilgisayar bölümün alfabetik sırasına, öğrencinin bulunduğu bölümünün isminin alfabetik sırasına göre ilk harfinin bilgisayar önde, elektronik sonra K, kimya, sonra da en son yazılım mühendisliği geldi arkadaşlar. Mesela aynı bölümde okuyanların da bakın burada Zeynep Öz önde yazdı. Neden? 99 doğumlu, Ali Kaya 95. Aynı bölümde okuyanlar herhangi bir sıra gözetmeksizin veri tabanı sırasına göre yazdı. Ama ben istiyorsam bölüm sırasına göre ben bunu düzenleyeyim. Ama bölüm sırasında da aynı bölümde okuyanlar da doğum yılı büyük olanlar önde yazsın İstiyorsanız bölüm virgül doğum yılı diyeceksiniz. Bu durumda ne olacak? Şu ikisi ve şu yazılım, bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi yazılımda okuyanlar değişmeyecek. Kimyada okuyanlar önce doğmuşlar. 1995'te doğmuş olan Ali Zeynep'ten önce yazacak. Seçiyorum. Çalıştırdığım zaman bakın Ali Zeynep'ten önce yazdı. Neden? Kimya bölümünü yazıyor. Kimya bölümü de kendi içinde 95'te doğduğu için bunu yazıyor. Ekstra buna başka virgül koyup burada başka ortak özellikler olsaydı onları da yazabilirdiniz arkadaşlar. Hatta şöyle yapabiliriz. Mesela order by bölüm. Bölümü mesela B'den Y'ye gidiyor ya. Bölüm descending ama doğum yılı ascending olabilir. Yani ascending default olduğu için bunu yazmıyorum ben. Boş bırakıyorum. Bölüm Y'den B'ye, doğum yılı ise artarak gidecek aynı bölümde okuyanlar. Şimdi bunu çalıştırdığım zaman ilk olarak Zeynep Beyaz'ı yazacak. Bakın Zeynep Beyaz'ı çalıştırdım. Zeynep Beyaz yazdı. Yazılım, kimya, elektronik, bilgisayar. B'yi en alta yazdı. Kimyayı da doğum yılını boş bıraktım. Ascending, yani boş bırakırsanız şu anlamda oluyor arkadaşlar. Böyle olduğu için de önce doğan Ali'yi yazdı. Bakın bunu bir daha çalıştığım zaman aynı sonucu verecek. Doğum yılında da önce Zeynep'i yazsın, önce geç doğanları yazsın istiyorsanız, yani doğum yılı büyük olanları yazsın istiyorsanız descending yaptığınız zaman bakın burada da aynı bölümde okuyanların önce büyük olanları yazıyor. Daha sonra küçük olanları yazıyor. İstediğiniz gibi bu order by'da sıralama yaptırabiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Evet, bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.